Avrupa'nın hasta adam dediği Osmanlı'yı küresel bir süper güç haline getirmeye hazır mısınız? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni serimizle sizleri karşılıyorum. Bugün Victoria 3'te Osmanlı'yı devralıp yapacağımız reformlarla, kanunlar ve çeşitli geliştirmelerle birlikte Osmanlı'yı mevcut halinden küresel bir süper güce çevirmeye çalışacağız. Hazırsanız Osmanlı'yla sürece başlıyoruz. Evet, oyun içerisinde yapılan yeni güncellemelerle oyunda 3 büyük aslında farklı bir geliştirme oldu. Bunlardan birincisi gördüğünüz gibi aslında boğazlar. Boğazlarda Doğu Trakya, Hüdavendigar yani boğazın her iki tarafında sahil tahkimatı yapısını kurduğunuzda bölgede geçiş için, boğazdan geçiş için kontrolü tam manasıyla ele alabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi geçiş ücretlerini alabiliyoruz. Boğaz erişimi işte askeri geçişi iptal edebiliyoruz ya da doğrudan kapatabiliyoruz. Ya da bizim izin verdiğimiz düşmana kapalı, ittifaka açık ya da sadece bizim kendi gemilerimize izin verdiğimiz bir geliştirme olmuş. Bence olması gereken biraz da geç kalınmış aslında bir geliştirme. Bunu çok daha net şurada görebiliriz. Örnek Cebeli Tarık. Şu an Avrupa'ya gelen neredeyse birçoğu ürün gördüğünüz gibi ithalat ve ihracat Cebeli Tarık'tan geçiyor. Ve Cebeli Tarık'ın Endülüs tarafında yani İspanya kıyısında ve Kuzey Afrika kıyısında iki farklı sahil tahkimatı var ama İspanyollar bir tahkimat yapmamış. Ve İngilizler burada yaklaşık 7K para kazanıyor arkadaşlar. Yani Osmanlı'da biz bu rotaya bir alternatif bulacağız. Sina'yı yani Mısır'ı aslında fethettikten sonra Sina'nın olduğu bu kısımdan Süveyş kanalını açacağız ve Avrupa'ya giden alternatif bir yol, güzergah belirleyeceğiz. Bu da bize çok ciddi manada oyunun ilerleyen taraflarında göreceğiz ki ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Gelelim oyun içerisindeki ikinci aslında büyük geliştirmeye, güncellemeye. Gemi inşaat kısmı arkadaşlar. Normalde biz inşaatları buradan askeri birimleri aslında seçerek buradan yapıyorduk. Ordu oluşturma vesaire hani daha öncesinde ilk başta burada askeri birimleri seçiyorduk. Sonra ordunun içerisinden bir orduya gelip yine buradan seçim yapıp askeri inşaat yani standart inşaata geliyordu. Şimdi ise bu durum tamamen inşaat sekmesine bir gemi yani tersanelerin aslında oyun içerisindeki etkisi arttırıldı. Yine oyunun öncesinde de 3 tane farklı yapı vardı. Ana muharebeler, kruvazörler ve torpido araçları. Bunlar yine burada bölünmüş ve şablon oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz kendi muharebe gemilerinizi farklı şablonlarla e, güncelleyip upgrade edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an direkt 3.5K bir maliyeti var bize. Donanma aslında oyun içerisinde çok maliyetli. Ee, Donanmanın gücü aslında bu da biraz arttırılmış. Normalde biz sadece prestijle aslında bu işi yapabiliyorduk. Ama şimdi bahsedeceğim üçüncü geliştirme ile birlikte yani bu ilgi alanı dediğimiz bizim daha önce manuel bölgeleri seçerek ilgi alanı olarak o bölgelere ilgi duyuyorduk. Bölgelerdeki devletlerle ilişki kurabilmek için, oralara müdahil olabilmek adına ilgi alanı olarak ilan ediyorduk bölgeleri. Şimdi ise bu biraz değişti. Dediğim gibi donanmaya birkaç tane görev eklendi. Bu görevlerden bir tanesi 3 intikal ettirme. 3 intikal ettirme aslında bize ne fayda sağlıyor? Stratejik bölgelerin kıyılarına seyrederek bölgede varlığımızı hissettirmek ve müdahaleli arttırmak, üretilmesi için donanma görevi. Yani biz ne yapıyoruz? 3 intikal ettir dediğimizde istediğimiz bölgedeki denizde yani aslında bu denize kıyısı olan ülkelerde ya da bu bölgelerde müdahaleliğimizi arttırıyoruz arkadaşlar. Yani mesela Basra Körfezi'nde biz eğer bu göreve eklersek
172 gün sonra gelecekmiş. Arabistan ve Büyük İran'da, bu iki bölgede de bizim e, bölge aslında nüfus puanımız artacak. Şimdi biz mesela Arabistan bölgesinde gözlemciyiz ve gözlemci olarak şu an puanımız 753. Bunun nedeni Cebel Şam bizim şu an protektör, yani ülke bloğumuzun içerisinde ve Hicaz yine bizim ülke bloğumuzun içerisinde ve bu ikisinden dolayı aslında bizim burada 753 bir nüfusumuz var. Büyük İran kısmında herhangi bir müdahaleliğimiz yok. Buradaki devletlerle ilişki kurarak, aslında ilişkileri geliştirerek bu bölgede yine nüfusumuzu arttırabiliyoruz. Zaten olayda, hani geliştirmede asıl olay bu ikisi. Yani ya ordumuzla birlikte, donanmamızla birlikte geleceğiz. Burada güç intikal ettireceğiz. Yani aslında boy göstereceğiz. Ve bunun neticesi olarak biz bu bölgede nüfusumuzu arttıracağız. Ya da bu bölgede bulunan, gördüğünüz gibi en nüfuslu devletlerle ilişki kuracağız. İlişkilerimizi genişleteceğiz. Ee, ve bu bölgede nüfusumuzu arttıracağız. Şimdi biz debuff'ımızı bir açalım. Debuff'ımızda abi büyük reform gerektiriyor. Ney? Tanzimat reformları. Gelsin abi tanzimat reformları. Avrupa'nın hasta adamından 30 yıl boyunca aslında kurtulmaya çalışacağız ki çok daha kısa sürede biz bunu halledeceğimizi düşünüyorum. İsterseniz her oyunda farklı bir senaryo, AI mantığı geliştiği için farklı senaryolar olabiliyor. Mısır'ı geri almaya çalışacağız. Dediğim gibi bu Sina'daki Süveyş kanalı Avrupa'ya açılan ikinci bir kanal olacağı için burada bize çok ciddi manada bir ekonomi sağlayacak. O yüzden biz Suriye'yi, bu bölgeyi geri alacağız. Normalde bizim Suriye'deki ilk alacağımız, hani bu görev kapsamında Halep, Suriye, Lübnan, Filistin, Transürdün ve Adana'yı, aslında bu bölgeyi iade ettirse bize bu görev tamamlanacak. Tanzimatın ilk aşaması tamamlanacak. Bu tamamlandıktan sonra aslında Tanzimat'la gelen ikinci görev gelecek. Mısır'ı geri al. Burada da yine Sina, Yukarı Mısır, Aşağı Mısır, Orta Mısır. Bu dört toprağı da oyun bize geri almamız için bir görev verecek. Bu görevi yapabiliriz, yapmayabiliriz. Ama Sina'yı kesinlikle almamız lazım. Bu bölgeye inerken, Suriye'yi geri alırken Sina'yı da ele geçirmemiz gerekiyor ki dediğimiz gibi Süveyş kanalını aktif edelim. Süveyş kanalı ile birlikte Avrupa'ya açılan ikinci bir ticaret yolunu açalım ve buradan para kazanalım. Tıpkı Büyük Britanya'nın yaptığı gibi hiçbir şey yapmadan bölgedeki geçişten vergi alarak. Şimdi hazır Tanzimat'taki Suriye'yi geri alma görevinden bahsettik. Burada bizim yaşayacağımız en büyük problem Rusya'nın savaşa dahil olmaması. Rusya'yı savaşa dahil etmemek adına olabildiğince bu savaştan kaçınacağız. Çünkü ilk savaş, biz henüz daha istediğimiz seviyede değiliz. Ve Ruslarla doğrudan savaştığımızda bu savaşı kazanma olasılığımız çok 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 zayıf. Yani milyonda bir gibi bir şey diyebilirim. Çünkü bu savaş yaklaşık 1940 yıllarında ya da daha fazla, daha ilerleyen sürede gerçekleştireceğiz. Belki daha erken de olabilir. Ama Mısır'la şu an diplomatik olarak bir ateşkesimiz var ve 1 Ocak 1840'a kadar geçerliliği var. Yani yaklaşık 4 yıllık bir geçerliliği var. 4 yıl içerisinde Osmanlı'da biz bazı ufak reformlar ve bazı inşaatlar, yani daha doğrusu bazı endüstrileşme, fabrikalaşma işlerine bakmaya çalışacağız. O sırada da yapmaya çalışacağımız şeylerden bir tanesi, ola ki yine Mısır Savaşı'nda Ruslar bizim karşımıza geldi ki aslında gelecek, ama Avusturya, Prusya veya Britanya'yı yanımıza çekmeye çalışacağız. Çünkü bu devletler hem Rusya ile olan toprak bağından dolayı Prusya ve Avusturya cepheyi genişletecek bizim için ve bize zaman kazandıracak. Mısır'ı indirebilmemiz adına bize zaman kazandıracak bu iki devlet. Britanya'yı da aslında yanımıza alabiliriz. Ki muhtemel kuvvetle Britanya'yı yanımıza almaya çalışacağız. Ki
Gördüğünüz gibi Britanya aslında dünyadaki en büyük güç ve Rusya da ikinci güç. Doğal olarak zaten birbirlerini de sevmiyorlar. O yüzden Britanya bizim yanımıza savaşa dahil olmak isteyecektir. Gelelim Tanzimat'ın diğer reformlarına. Kentleşme reformu gerçekten çok zor olan bir reform. Daha önce ben bunu hiç tamamlayamadım. Denedim ama gerçekten çok zorlayan bir şey. Eğitim reformu, bu da kolay değil. Zor olan bir reform ama yapılabilir. Ee, Bürokratik ve ordu çağdaşlaşması, bunlar da bizim aslında ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi. Hepsinden kısa kısa bahsedeceğim. Ayrılıkçılığı bastır görevi 15 yıl boyunca bizim ülkemize çıkan ayrılıkçı isyanları %50'nin üzerinde olmayacak. Yani ilk 15 yıl boyunca ülkemiz içerisinde herhangi bir e, ayrılıkçılık hareketi başlamazsa biz bu görevi tamamlayacağız. Aslında ilk bizim için tamamlanacak şeylerden bir tanesi bu. Eğitim reformu şöyle. Biz üniversiteyi yapacağız ve bu üniversiteyi 5. seviyeye kadar yükselteceğiz. Doluluk %90 oranında olmasını istiyor ve halkın okur yazarlığını %20 arttırmamızı bekliyor. Şu an Osmanlı'da okur yazarlık %11,3. Yani biz bunu en az %33, 31,3'e çıkartmamız gerekiyor. Yapılabilir, mümkün. Bunu kanunla da besleyeceğiz. İlk önce dini okulları kanununu çıkartmayı planlıyorum bu video serisinde. Daha sonra ise devlet okullarına ihtiyacımız olacak. İlerleyen zamanlarda neden dini okul ve sonrasında devlet okullarına geçeceğiz? Bunlardan da detaylı bahsediyor olacağım. Gelelim bürokratik reforma. Bürokratik reformda bizim şu kanunumuzun geçmesi lazım. Önce bürokraside ırsi bürokratlardan atanan bürokratlara aslında geçmemiz gerekiyor. Ve bizim buradaki vergilendirmemizi toprağa veya tüketime dayalı değil, kişi başına vergilendirmeye geçmemiz gerekiyor. Burada da aslında yine gelenekselcilikten çıkabilmemiz için, yani burada gördüğünüz gibi bu reformu yapabilmemiz için, bu kanunu çıkartmak için gelenekselcilik kanununu çıkartmamış olmamız, yani bu kanundan çıkmamız gerekiyor. Yine teknolojide de para birimini icat etmemiz gerekiyor. Burada bürokratik reformu bu şekilde yapacağımıza inanıyorum. Ee, Yani yapmasak da olur ama yapacağız, bunu da yapacağız. Ve ordunun çağdaşlaşması. Burada e, iki tane teknoloji var aslında. Hemen ordudan açıyorum. Napolyon stratejileri. Bu teknolojiyi açmamız gerekiyor. Bu teknolojiyle birlikte kurmay sınıfını, teknolojiyi açıp burada kışlalarda genel talim, bu yönetime geçmemiz gerekiyor. Yani bunda binalardan, kalkınmadan, kışlalardan şu an herhangi bir organize yok. İlk seviye. Biz bunu genel talime çıkartmamız lazım ve bunun için kurmay sınıfına ihtiyacımız var. Bu teknolojiyi araştırmamız gerekiyor. Bu teknolojiyi araştırdıktan sonra Osmanlı'da şu an mesela düzensiz piyade var. Bu düzensiz piyadelerin hepsini en az hat seviyesine çıkartmamız lazım. Hat piyadesine çıkartmamız lazım. Ee, Ki biz bu reformu gerçekleştirelim. Aslında söylediğim gibi yani Mısır'ı almadan da eğitim, ayrılıkçılığı bastır, ordunun çağdaşlaşması ve bürokratik reformla birlikte biz Osmanlı'yı hasta adamlıktan çıkartabiliriz. Ancak ilerleyen süreçte Sina'da bulunan Süveyş kanalını aktif edip, Süveyş kanalını açıp bu bölgedeki ticareti buradan geçirme hedefimiz var. Ve dediğim gibi bu bize şu kısmı geri aldığımızda gerçekten çok ciddi bir ekonomik üstünlük sağlayacak. Şimdi öncelikle inşaat sektöründe bizim şunlara bakmamız gerekiyor. Şu an Doğu Trakya'da inşaat sektörünü burada hayata geçirmişiz. Ancak bizim inşaat sektörünü biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Bunun için de
demir ve odun madenlerini olan bölgelerde inşaat sektörünü genişleteceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi aslında Osmanlı coğrafyasının büyük bir alanında, neredeyse tamamında tomurcuk kamplarını yapabiliyoruz. Demir madenleri ise sadece belirli bölgelerde biz gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi Balkanlara ilerleyen safhalarda aslında yatırım yapacağız. Özellikle dini okulları çıkarttıktan sonra, bu bölgedeki Müslüman nüfusu arttırdıktan sonra daha çok Balkanlarda da yatırım yapacağız. Ama öncelikle bizim asıl hedefimiz Anadolu coğrafyasında, yani Trabzon, Erzurum, işte Ankara, Konya, Diyarbakır, Musul, Bağdat, aşağılara deneyeceğiz. Kastamonu, Hüdavendigar, Aydın, bu bölgenin neredeyse tamamına çok ciddi bir yatırım yapacağız. Şimdi biz demir madenlerini buraya inşa edeceğiz. Özellikle Trabzon ve daha sonra Erzurum'u inşa edeceğiz. Ondan dolayı inşaat sektörünü buralara doğru genişleteceğiz. İnşaat sektöründe de biz şu an ahşap binaları yapıyoruz. Yani en düşük seviyede aslında bunu gerçekleştiriyoruz. Burada kullanılan malzemeler gördüğünüz gibi kumaş ve odun. Şu an temelde bu ikisine ihtiyacımız var. Bizim de aslında bölgemizde kumaş ve odun fazlasıyla var. Ama ilerleyen, ki bizim asıl geçmek istediğimiz, belki birkaç yıl içerisinde geçmeye çalışacağımız demir iskeletli binalar. Ki burada gördüğünüz gibi çok ciddi bir demir ihtiyacı oluyor. O yüzden e, inşaat sektörüne, evet, Trabzon'a 2 tane, İstanbul'a 1 tane daha ekleyeceğiz inşaat sektöründen ve daha sonra kaynaklardan demir inşaatına başlayacağız. Özellikle Trabzon'a ve Doğu Trakya'ya demir inşaatını yaptıktan sonra, bir tanesinden şu an 20 geliyor. E, 2 tane, belki 2 tane, aynen 2 tane Trabzon'a yapılabilir. 1 tane diye İstanbul'a yapılabilir. Ve bunları yapıldıktan sonra da biz ne yapacağız? Ahşap binalardan demir iskeletli binalara geçiş yapacağız. Şimdi Trabzon'a 2 tane yapalım. İstanbul'a 1 tane yapalım. Ve sonra kaynaklardan Trabzon'a 2 tane, Doğu Trakya'ya 1 tane ne yapıyoruz? Demir madeni yapıyoruz. Şimdi tarım noktasında afyon bölgemizde hiç üretilmiyor. Afyona aslında ihtiyacımız var. Başlangıçta düşük gibi gözükse de Kastamonu'ya 4 tane yapacağız. Ve daha sonrasında da iyi de afyondan paralar kazanacağız. Oyunun ilerleyen dönemlerinde şirket oluşturacağız ve oluşturduğumuz şirkette de öncelikli olarak afyon ticareti yapan bir şirket kuracağız. Ki onun da bize çok ciddi manada bir ekonomik katkısı olacak. O yüzden başlangıçta 3-4 tane Kastamonu'ya afyon yapacağız. Sonra muz. Arkadaşlar, meyve. Meyve bizim için çok önemli. Ki çok da ihtiyacımız var. Kıbrıs'a şu an yapabiliyoruz ve Kıbrıs'a bunu yapacağız. Daha sonrasında diğer tarım ürünlerini aslında gene yapabiliriz. Birçoğuna ihtiyacımız oluyor. Ama biz direkt kaynaklardan tomurcuk kampları aslında yapacağız. Doğu Trakya'ya 1 tane yapacağız. Buraya ihtiyacımız olacağı için yapacağız. Trabzon'a da 1 tane daha yapacağız. Gelelim teknolojiye. Şimdi teknolojide Napolyon stratejileri, ordu yedekleri, bunların çoğuna ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi aslında üretimde birinci seviye neredeyse tamam ama pamuk tarağı, torna, hani bizim burada yine ihtiyacımız olacak olan mekanik aletler, atmosferik motor, yani bir an önce motorlu araçların seviyesine çıkmamız da gerekecek. Yoğun tarım, buna gübre binası, patlayıcı fabrikası, bunlara da çok ihtiyacımız olacak. Yavaş yavaş biz buralarda aslında ciddi ciddi atılımlar yapacağız. İlk olarak toplulukta borsayı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pazara erişim fiyat etkisi %10. Yani biz başlangıçta çok ciddi manada ham madde ihtiyacımız da olacak. Ve e, bu %10'luk pazar erişimi fiyat etkisi bize çok ciddi bir hareket alanı sağlayacak arkadaşlar. Borsayı açacağız. Aslında gönül istiyor ki direkt şirket tüzüklerine gitmek.
Ama maalesef o kadar hızlı oraya ilerleyemeyeceğiz. Daha sonrasında Napolyon stratejilere ihtiyacımız olacak. Ordu yedeklerine. Burada kitlesel iletişime aslında çok ihtiyacımız var. Tıp lisanslarına da ihtiyacımız olacak. Romantizmaya da ihtiyacımız olacak. Çünkü niye diyeceksiniz arkadaşlar? Gelenekselcilikten tarımcılığa geçeceğiz. Ve tarımcılık içinde romantizmi araştırmamız, icat etmemiz gerekiyor. O yüzden burada ordu yedeklerinden sonra romantizme bakacağız. Daha sonrasında bankacılığa doğru bu süreç ilerlesin. Ara ara buraya müdahale edeceğiz zaten. Teknoloji kısmını da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi gelelim diplomasiye. Tabi burada hayat standartlarının bazıları düştü. Diplomaside şunu yapalım. Hatta diplomasiye geçmeden önce şu otorite puanlarımızı biraz harcayalım. Şimdi şaraptan almayacağız. İçkiden de almayacağız. Hizmetten bir vergi alacağız. Daha sonrasında çaydan vergi alacağız. Etten de vergi alacağız. Hatta kıyafetten de vergi alacağız arkadaşlar. Vergileri biraz arttıracağız. Yüksek vergilere geçeceğiz. Oyunun ilk safhalarında biraz kasamızı dolduracağız arkadaşlar. Çünkü çok fazla yatırım yapacağız ve bu yatırımların bize çok ciddi kazanım olacak. Yani şu an 509K paramız var. Vergileri bir tık arttırdık. Daha sonrasında yapacağımız ekstra bir İstanbul'a bunu yapmamız, hükümlerden bir yol yardımını yapmamız gerekiyor. Çünkü inşaat verimliliğini %10 arttırıyor. Ve artı 100 kişiye düşen bir altyapı arttırıyor ve nüfustan gelen maksimum altyapı 20. Bu bizim ihtiyacımız epey olacak. Çünkü bu bölgede çok ciddi bir insan nüfusu var. Yani 1,3 milyon ve bizim burada çok ciddi yatırımlarımız olacak. Şimdi gelelim diplomasiye. Arkadaşlar diplomaside eğer istersek Britanya ile ilişkilerimizi maksimum seviyeye çıkartıp bir ittifak yapabiliriz. Ama ben başlangıçta bunu yapmayacağım. Britanya ile savunma anlaşması kuracağım. Savunma paktı kuracağım. Ve bunun geçerlilik süresinin 25 yıl değil 10 yıl olmasını istiyorum. Çünkü sadece biz aslında Britanya'dan bunu almayacağız. Britanya'nın bize askeri yardım yapmasını isteyeceğiz. Ve Britanya'ya biz aslında ticari imtiyaz vereceğiz. Sonra Britanya'dan aslında bazı malları alacağız arkadaşlar. Ve deniz tüccarı alacağız. Niye deniz tüccarı alacağız? Çünkü Britanya'dan almak istediğimiz bir sürü mal var ve bunun için deniz tüccarlarına ihtiyacımız var. Şimdi Britanya'dan bir 10 tane top alalım. Bize top ikmali yapsın. Daha sonrasında bizim boyaya ihtiyacımız olacak. Fabrikalarımızda çünkü doğrudan Osmanlı bir boya üretimi yapmıyor. Boya üretimi yapmadığımız için de e, kağıt fabrikalarında henüz kullanmayacağız ama cam fabrikalarında doğrudan kullanacağız. Dokuma atölyelerinde de kullanacağız. O yüzden 10 yıl boyunca bize 41 tane aslında boya göndermelerini istiyoruz. Ve Britanya'ya şunu yapacağız arkadaşlar. Britanya'ya çay satacağız abi. Bizim elimizde bir sürü çay var. Ve Britanya'nın da şu an oyunun başında bu çaya ihtiyacı var abi. Eğer biz oyunun ilerleyen safhalarında bu anlaşmayı yapmaya çalışsak Britanya'nın çay ihtiyacı bir şekilde karşılanmış oluyor. Ve doğal olarak bizden bu çayı almak istemiyorlar. Ve bizim elimizde bulunan bu çayı gördüğünüz gibi bakın 12,5 bizde satışı, Britanya'da ise 79,2. Yani şu an Britanya için bu çay pazarı deli dehşet bir para. Tabii bunu isterseniz arttırıp isterseniz azaltabilirsiniz. Ama bizim yaklaşık 491 tane fazlamız var.
Ve 476 tanesini, hatta biraz daha fazlasını, satabildiğimiz kadarını, ne kadar? 500 artı 12 komple. Tamam. 476 tanesini satalım abi. Şu an kesinlikle bu anlaşmayı Britanya kabul edecek. Ama o aradaki artı 4'lük farkı yine Britanya'dan bir şeyler almaya çalışarak değerlendirmek istiyorum. Demir bize ne kadar veriyor? Demirde çok yanaşmıyor. Silahta da çok yanaşmıyor. O zaman abi alet. Çok güzel. Tamam. Alete de ihtiyacımız olacak. Şöyle yapalım. Bize -5'e gelecek şekilde 64 tane bize alet versin abi. Biz de kendimizi zorlamadan ona biraz tek satalım. +1 seviyesindeki en düşük ipeğimizi satalım. Çünkü bizim 16 tane fazlamız var. Bir tane eksimizin olması hiçbir problem teşkil etmez. Evet arkadaşlar, şimdi Britanya ile savunma paktı imzalayacağız. Ona ticari imtiyaz vereceğiz. Ve aslında almak istediğimiz şu mallar deniz ticareti için, aslında bu deniz tüccarlarına ihtiyacımız olacak. Top, boya ve alet alacağız. Ve bizim aslında çok ciddi kar elde edeceğimiz çayı satacağız abi onlara. İyi para kazanacağız. Britanya ile ilk anlaşmamızı bu şekilde sağlayacağız. Şimdi bunları bir kapatalım. Evet. Şimdi gelelim diplomasinin geri kalan puanlarıyla neler yapacağımızı. Önce şu ülke bloğuna bir bakalım. Ülke bloğunda gördüğünüz gibi -21, yani Mısır'dan kaynaklı -21 bir ülke bloğu etkisi var. Yani -21 olmasaydı şu an burası 55 olacaktı. Yani 55 olması da demek bunun dengeli olması demek. -10 haftalık ilerleme, ama gene olsun, gene iyi. Ama şu an burada -20 koz üretimi oluyor ve -30 haftalık direktif ilerleme oluyor. Yani bu bizim için gerçekten büyük problem. O yüzden şunu yapacağız abi. Mısır'la biz geliştireceğiz. Mısır'la ilişkilerimizi geliştireceğiz. Niye bunu yapıyoruz? Bizim buradaki ülke blok puanımızı arttıracak olan bir şey. Ki ilişkilerimiz ne kadar iyi olursa bu soğuk olan -21 soğuktan kaynaklı -21 artacak, düşecek ve bizim ülke uyumumuz, yani blok uyumumuz artacak. Evet, standartlarına tabii yenileri eklendi vergiyi arttırdığımız için. Evet, şu an EFLAK'la bir ilişki geliştireceğiz. EFLAK ve Sırbistan'la ilişkilerimizi geliştireceğiz. Daha sonrasında hani Pers, Cebel Şam vesaire bu bölgeli ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Şimdilik başlangıçta yapacağımız şeyler temelde bunlardı. Ondan sonra vira bismillah deyip hadi süreci başlatalım. Kanunlara henüz daha geçmedik çünkü önce, aynen de öyle, İngiltere ile bu anlaşmayı imzalamak istiyorum. Şimdi geçersiz görev alanı. Şimdi gelelim güç intikal ettirme işine. Diyorum ki abi, bu bölgeye gel ve güç intikal ettir. Yani tamam. Diyoruz ki donanmamız Arabistan, Doğu Afrika, Nil Havzası ve Büyük İran'da ve Kuzey Hindistan'da varlığını belirt. Yani bu bölgelerde bizim nüfusumuzu arttır diyoruz. Zaten nüfus arttırmak için iki yolumuz var. Birincisi donanmanın güç intikal ettirmesi. İkincisi ise bölgedeki bulunan devletlerle ilişki geliştirmemiz. Mesela şimdi hemen burada Kasimi Devleti ile ilişkilerimizi geliştirmeye başlayalım. Ve hemen şimdi burada
Birazdan yansımasını bekliyorum. Ne oldu? Haftalık aslında buradaki müdahalelerimiz, yani nüfusumuz 10 artıyor. Niye? 273 Kasimi Devleti ile olan ilişkilerimizi geliştirdiğimiz için. Şimdi donanmamız oraya gittikten sonra bölgeye doğrudan ne olacak? Ekstra buraya donanma gücü de gelecek. Şimdi bizim burada evet. Şimdi şunu yapalım hemen. Şimdi bizim yeni kanunlar çıkartmamız gerekiyor. Önce hükümette yerel yöneticileri alacağız arkadaşlar. Yerel yöneticileri almamızın tek nedeni bizim bazı kanunları, ki özellikle serflik kanununu çıkartırken bize engel olmamaları. Çünkü serflik aslında dediğimiz şey bildiğiniz derebeylik arkadaşlar. Yani kötü bir şey mi? Değil, baktığınızda. Bir noktada kötü bir şey değil. Ama bizim için çok ağır neticeler olan bir şey. Çünkü serflik kanunuyla birlikte, yani serflik varken birçok kanunu çıkartamıyoruz. Bizim önümüzde çok büyük bir engel oluyor. O yüzden İngiltere'yle de hazır işbirliği yapmışken yerel yöneticileri hükümete alacağız ve yerel polis teşkilatını aslında çıkartacağız. Bunun bize en büyük artılarından bir tanesi şu. Daimi polis teşkilatı da çıkartabiliriz. Ama daimideki buff artı 5, yerel polis teşkilatındaki buff artı 10. Ki serflikte biz kiracı çiftçilere geçeceğiz ve kiracı çiftçilerde eksi 8. Aslında biz daimi polis teşkilatını çıkartırsak siyasi radikallere de aslında bir ket vuracağız ve doğrudan aslında yerel yöneticilerin gücünü kıracağız. Yani yerel polis teşkilatı ile güç devşirmesini engelleyeceğiz. Daimi polis teşkilatıyla. Şimdi onu bir çıkartalım. Şeker fiyatları. Evet. Bunu da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Taşra'dan biz şu an buğday tarlalarında e, yerine göre tek ürün yetiştiriyoruz. Yani sadece tahıl yetiştiriyoruz. Ama yerine göre de narenciye yetiştiriyoruz. Bizim aslında narenciye bahçeleriyle birlikte ülkemizdeki meyve ihtiyacının ve şeker ihtiyacının bir kısmını karşılayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yüksek bir gelir elde etmeye başladık. Yine pirinç tarlalarında da aynı şeyi yapacağız. 3.2, 3.4 ve gördüğünüz gibi 3.6 ve 3.8'e çıkıyor. İhtiyacımız olan şeylerden bir tanesi de bunlar. Şimdi biz anlaşmayı yaptık. Anlaşmayı yaptıktan sonra size şunu da göstermek istiyorum. Kalkınmadan şimdi tersanelere geleceğiz. Limanlara aslında. Hatta limanların hepsini kargo limanına çevirelim. Gördüğünüz gibi kargo limanına çevirir çevirmez direkt 3.9 ve 23 doğrudan kar elde ediyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi antlaşmalardan İngiltere'ye çünkü iyi silah satıyoruz, çay satıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece çaydan, yani bir şirketin yapacağı işi aslında biz kendimiz yaptık. 31.8 bir karımız var. Tabii yine bu anlaşmadan dolayı bazı zararımız oluyor. Ne 20.8 bize bir maliyeti var. Ama total orana vurduğumuz zaman bizim yaklaşık 11K'lık bir bu anlaşmadan karımız oldu arkadaşlar. Sadece Britanya'ya dedik ki kardeşim senin çaya ihtiyacın var, benim de çayım var, al sana çay. Ve şu an bizim bu paralara ihtiyacımız var. Evet, otoritemiz aslında gelmiş. Bu eksi debuff'tan aslında kurtarmışız. Buraya bir yol bakım çalışması, aslında yol bakım ekleyeceğiz. Hükmü çıkartacağız. Ve bu bize İstanbul'daki neyi arttıracak? Altyapıyı arttıracak arkadaşlar. Ve bizim bu altyapıya da çok ihtiyacımız var. Çünkü sanayimizin başını şu an İstanbul çekiyor.
Aslında biraz daha nüfusumuz var, diplomatik puanımız var. Biz yine bölgede bunu yapacağız abi. Arabistan'da Umman, Hicaz, Necid. Necid aslında ilhak edeceğiz. O yüzden Laiç'le e, Hicaz'da da zaten savaşacağız ama Laiç'le de biraz diplomasimizi iyileştirelim. Evet. Şu an 1128'e kadar çıkacak. Arabistan bölgesindeki nüfusumuz. Evet. İnşaat sektöründe şu an tam takır çalışıyoruz. Demir madenlerini yapacağız. Demir madeninin bir tanesini yaptıktan sonra Trabzon'da demir iskelete hızlı bir geçiş yapacağız. Ve arkasındakini de aslında yine demir madenini gerçekleştirsin. Evet, şu an bir tık zarar edeceğiz ama problem değil. Evet, şu an pahalı mallarda demir geldi ve demir kıtlığımız var. Yine inşaat sektörü Batı Sırbistan. Sırbistan demir şeyine geçmiş ve bizim şu an demir stoğumuzu tüketiyor. Ve dışarıdan da aslında demir alıyoruz. Evet, hızlandırdım ve şimdi durdurdum. Amacımıza aslında bir noktada ulaştık. Arabistan'da müdahil olduğumuz bir alan ortaya çıktı. Şimdi bakın, gördünüz mü? Donanmayı Hümayun bölgede arkadaşlar çok ciddi bir güç devşiriyor. Yani bizim bu bölgede 3623'e gelecek şekilde bir güç intikal ettirdi. Sadece bununla da kalmadı. Mesela Doğu Afrika'da şu an bizim gözlemcilik seviyemiz, yani gözlemci bile değiliz. Şu an yok seviyesindeyiz. 28 ve bu 1040, 1403'e çıkacak. Yani şurada, şu bölgede sadece biz ne yaptık? 3 intikal ettirdik ve bu bize 1403'lük bir nüfus verdi. Arkadaşlar, hızlı bir şekilde şunu yapacağız. Necid devletinin ilhak edeceğiz abi. Direkt vilayeti fethet demeyeceğiz abi. Ülkeyi ilhak et diyeceğiz. Çünkü bu bize aslında Cebel Şam'ı da ilhak edebiliriz ama biz direkt Necid'i ilhak edeceğiz abi. Çünkü Necid'i ilhak ettikten sonra, yani etmeye edebiliriz ama bu bölgedeki daimi gücümüzü ilan etmek istiyorum. Yani burada Arabistan bölgesinde çok hızlı bir şekilde hegemonyamızı üretmemiz lazım. O yüzden direkt Necid'e savaş açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada aslında bizim karşımıza gelecek olan bir devlet doğrudan yok. Mısır'ı ama buraya bekliyorum. Bazı senaryolarda Cebel Şam sizin himayenizden çıkabilir. Himayenizden çıktıktan sonra bunu tekrar protektör altına almak isteyebilirsiniz. Ya da biz şu an mesela protektör altına almak isteyelim. Ne oluyor? Mesela Pers İmparatorluğu karşıya geçmek istiyor. Yani bu da makul bir seviye olabilir. Hatta buradan başlayalım. Bize 1.7 kötü önem verecek ama hiç önemli değil. E, direkt Cebel Şam'ı protektör altımıza alalım. Siyasi hamlemizi başlatın. Bakalım, Cebel Şam ülke bloğumuzdan ayrıldı. Şu an onu çok fazla korkutmayacağım. Hatta şunu yapalım. Azıcık korkutabiliriz. Aşağılayalım onu. Bakalım geri adım atacak mı? O sırada şöyle bir şey yapacağız. Tütün ve içki. Zorunlu yürüyüş yapalım. Tüm seferberlikte tütün ve içkiyi, tüm ordularımız bu şekilde bir hem bufflanıyor hem debufflanıyor. Çünkü zorunlu yürüyüş yaptığımız zaman %10 moral kaybı oluyor. Evet, ordunun hızı artıyor. Nizami sefer hızı artıyor. Ama biz şu ikisini eklediğimiz için o %10'dan
paçayı kurtardık bir noktada diyebiliriz. Konstantiniye ordusunu biz bu bölgeye göndereceğiz. Hafız Osman Paşa'yı görevlendirelim. Ve aslında Cebel Şam'ın bir noktada geri adım atmasını bekliyorum. Ya da Pers İmparatorluğu eğer ki karşımıza geçecekse Pers İmparatorluğu'nun bir kısmını bölmek bizim işimize gelecektir. Evet, reformlarla alakalı bir buff geldi. Askeri personel kuvvetlerin aslında çıkar grup cazibesini arttırabiliriz ama oradan artsın, hızlı bir kanun çıkartalım. Evet, silahlar şu an maliyetli. Şimdi Bosna'da bizim silah fabrikamız var. Zaten bütün aslında baktığımız zaman yatırımlarımız Bosna'da duruyor. Silah fabrikası, evet, Cebelşam istediğimizi yaptı. Geri adım attı. Ve şunu göstermek istiyorum. Şimdi az önce biz buraya baktığımızda lider olmayan ülke bloklarında -3 puanımız vardı ve bir bağımsız vardı. Yani Cebelşam aslında doğrudan bizim protektör altımızda değildi. Protektörlerimize bakmak istediğimizde diplomasiden egemenlik altındaki ülkelere gelip egemenlik türüne göre listelediğimizde gördüğünüz gibi Cebelşam artık buraya geldim. Şimdi ney? Aslında Eflak'a bir ufak müdahale yapmamız gerekebilir. Hemen Eflak'la etkileşime girelim. Yatırım hakkı tanırsak özgürlük isteği biraz düşecekmiş. Peki, sana biraz yatırım hakkı tanıyalım. En azından şunu yavaşlattık. Bu aslında önemli arkadaşlar. Yani istersek kafasına vurarak da biz bunu yapabiliriz. Ama asıl hedefimiz savaşmadan Sırbistan'ı, Efla ve Boğdan'ı doğrudan kuklamız yapmak. Şimdi Necit ülkesini aslında arkadaşlar ilhak edeceğiz. Yani protektör de yapabiliriz ama bu bölgeye hegemonya üretmek istiyoruz ve Mısır'ı tahrik edip aslında Necit'le bizim karşımıza gelmesini istiyorum. Necit'i ilhak ediyorum abi. Şu an baktığımda Mısır vilayeti devletle aslında Adana'yı, Ankara'yı verdiğim zaman kabul ediyor. Bak sen şuna. Çok bir şey yapmayacağım. Mısır'ın Necit'i desteklemesini aslında istiyorum. Ve bekliyorum. Yarıya gelene kadar aslında pek bir şey yapmayacağım. Peki. Konstantiniye ordusunu tekrardan bölgeye götürelim. Yani şu an bizim ordularımızın içerisindeki en aslında güçlü ordumuz bizim Konstantiniye ordumuz. Çünkü tüm ordularda neredeyse düzensiz birliklerimiz var. Sırbistan bizimle ilişkileri ne yapmaya çalışıyor? Bozmaya çalışıyor. Ya şu an +1'de. Ayrılıkçıları desteklemezler diye düşünüyorum. Desteklerlerse de yine ona da çözüm üretiriz. Evet, şu an başlangıç olarak iyi ilerliyoruz. Trabzon'da şu demir madenini de yaptıktan sonra Trabzon'a demir iskeleti geçireceğiz. Evet. Yarışlar falan vesaire başlamış. Ünlü yazar ne diyor? Prestij şu an ihtiyacımız yok. İki, Necit doğrudan karşımıza geçmedi. Necit üzerinden Mısır Necit üzerinden. Olsun, hızlandıralım.
çok seri bir şekilde Necit aslında devralacağız. Peki, şimdi hemen Trabzon'a geliyoruz. İnşaatı demir iskeletli yapıya, binalara geçiriyoruz. Ve şu an buradaki demir madenleri birazdan dolmaya başlayacak ve kar elde etmeye başlayacak. Evet. Yani yaklaşık e, yıpranmadan dolayı, muharebeden dolayı 906 kişi ölmüş, 226 kişi yaralanmış, 2 yaralımız var ve problem değil. Hızlı bir şekilde hallettik. Şimdi bölgeleri birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar ki istediğimiz verimi bu bölgelerden alalım. Çok büyük topraklar mı? Görüntü olarak büyük ama nüfus olarak baktığımızda 127 bin kişi ve burada 72 bin kişi yaşıyor. Yani çok büyük topraklar değil baktığımızda. Ama bizim ihtiyacımızı şimdi karşılayacak seviyede. Burada bir inşaat fabrikası var. İnşaat binası. Bizim ihtiyacımız buna yok. O şu an fazla. Evet, aslında bir tık hızımızı aldık diyebilirim. Ee, Umman'ı protektör yapabiliriz burada. Yani şu an bize 9'dan eksi 4 9'dan verecek. Ve hani baktığımızda belki Umman'a karşı savaştığımızda Mısır karşımıza gelir. Ki Umman aslında çok önemli bir bölgede arkadaşlar. Yani hem burada hem Doğu Afrika bölgesinde hem Büyük İran bölgesinde toprağı olan bir devlet. Ve Umman'ı ilerleyen süreçlerde İngiltere çok fazla kendi himayesine katmak istiyor. Ama İngiltere'den önce biz burada Umman'ı protektör altımıza alıp ülke bloğumuza katıp çok seri bir şekilde güç devşirmek istiyoruz. Evet, Umman'a karşı da hamlemizi başlattık. Evet, Necit ordusu mevcut. Umman talepleri reddetti. Umman'ın yanında savaşacak olan devlet henüz daha ortada yok ki umarım Mısır karşıya geçer. Evet, henüz daha bir gerçekleşmedi. Biz de ne yapalım? Umman'ın birazcık korkutalım arkadaşlar. Bize yatırım hakkı versin. Orada erişim versin. Geçiş hakkı versin. Umman'a biraz böyle baskı uygulayalım. Seferber edelim ordumuzu ve bu orduyu Necit bölgesine getirelim. Evet. Yani amacımız aslında Umman'ı korkutmak ya da mümkünse Mısır'ın savaşa dahil olması. Yani sabırla biraz bekleyeceğiz. İstanbul'da da istediğimiz demir madenini aslında yapmış olduk. İstanbul'da da demir iskeletli yapılara geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet. Şu an istediğimiz şeyler kısmen gerçekleşiyor. Ekonomimiz büyüyor istediğimiz oranda. Evet. Başlangıç seviyesi olarak şu an iyi ilerliyoruz. 1837
bölgedeki hegemonyamızı arttıracağız. Şu an 1.6K'ya düştü. Hiç önemli değil. Yeterince para kazanacağız zaten. Evet, Afyon binasını yaptığım için hemen şuradan bir etkinleştirelim. Evet, Umman savaşmak konusunda ısrarlı. Hiç problem değil. Umman'ı hemen hegemonyamız altına alalım. Savaş başladı. Hemen Konstantiniye ordusunu işgal planı başlatarak Umman'a, donanmayı Hümayun'a yapalım. 13 tane birimle aslında bu işi yapacak. Sonra 9'unu peşine çıkartacak. Demir kıtlığımız var. Niye? Çünkü ticaret yapmıyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Başlangıçta. Demir ithalatına öncelik vermemiz gerekiyor. Çünkü demire dediğimiz gibi ciddi ihtiyacımız var. Doğu Trakya'da ve Trabzon'da sadece ikisinde 228 ki şu an o kadar bile üretmiyoruz. Biraz ithalatı arttıralım. Evet, bir kalkışma fısıltımız var. Bu hoş değil. Doğu Ege Adaları ve Avusturya olması. Rusya olsaydı hiç problem değildi. Yani Avusturya ile ilişkimizi şu an için sıkıntıya düşürmek istemiyorum. Kötü namdan dolayı değil ama Avusturya ile şu an kötü olmamıza gerek yok. İlerleyen sürede zaten sıkıntı yaşayacağız. O yüzden Sünniler bunda radikalleşecek ve harekete geçecekler gibi. Evet, çıkartmamıza aslında başladık. Muharebelere şuradan bakalım. Evet. Şu an yani muhtemelen %45 oranında ummanı yiyeceğiz. Bitireceğiz. Ne oldu? Aydın'ın tesiri hükümetin korkunç bir hal alıyor. Falan falan falan. Peki geleneksel yollarla biraz baskılayalım Aydınları. Evet, şu an çıkartma %25, %50. %75. Evet, çıkartma başarılı oldu. Şöyle yapalım. Tamam, Londra konferansına katılalım. Bir işgal planı daha yapalım. Ve şu an aslında gördüğünüz gibi Umman devleti çok hızlı bir şekilde e, savaştan çekilecek. Hatta şöyle yapalım. Protektörümüz olmasını isteyelim. Çok iyi. İlk kanunumuz geçti arkadaşlar. Daimi polis teşkilatı. Şimdi tabii bizim de bunun için bürokrasiyi arttırmamız gerekecek ama önce şunu yapacağız. Önce serfliği çıkartacağız arkadaşlar. Buna kesinlikle ihtiyacımız var. Kiracı çiftçileri göndermemiz, kiracı çiftçilere geçmemiz gerekiyor serflikten. Şöyle yapacağız. Devlet yönetim binalarını. Devlet yönetim binalarını arkadaşlar yine Anadolu etrafına daha çok yapacağız. Çünkü bu şöyle düşünün. Kamu binası yapıyorsunuz ve kamu binasını e, devleti yönetmek istediğiniz insanlar içerisinden aslında yapmanız gerekiyor. Yani biz yine daha çok Anadolu bölgesine
önceliği yatırım yapma önceliğini verdiğimiz Anadolu'ya ve şurada gördüğünüz aslında vergi noktasında sorun yaşadığımız yerlere yapmamız gerekiyor. Ki bu süreçten olabildiğine hızlı bir şekilde çıkalım. Çünkü Osmanlı'da dediğimiz gibi birden fazla etnik yapı var. Çok fazla farklı dine mensup olan insan var. Yani nüfusta aslında biz bunu gördük. Yaklaşık yarı yarıya gibi bir sonuç var. Yani %56 Sünni ve %44, %43 küsür geri kalanı. Bu çok ciddi bir oran. O yüzden ne yapacağız? Öncelikli olarak devlet yönetim binalarını Müslüman ve Osmanlı'daki Anadolu, Türk coğrafyasının olduğu yerlere yapacağız. Şimdi bir tane Konya'ya yapalım. Şu an artı 50 getiriyor ve bizim en azından 4 tane ihtiyacımız var. Bir tane Ankara'ya yapacağız. Bir tane Aydın'a yapacağız. Bir tane Trabzon'a ve bir tane Hüdavendigar'a aslında yapabiliriz. Şimdi tersten başlayacağım. 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar alta bastığınız zaman bir yapıyı seçip artıya gelip alta bastığınızda inşaatta otomatik olarak en üste gelir. Britanya askeri yardım maddesini ihlal ediyormuş. İşte bu hoş değil. Dondurulması hoş değil. Şöyle yapalım. Hala arttıralım. Evet. Ne oldu? Mombasa doğrudan bizim protektörümüz ve Umman da bizim protektörümüz oldu. Hı hı. Şimdi köylü hareketi. Bunu istemiyoruz aslında. Yani kanun çıkartma süresi bizim için çok önemli değil. Biraz daha geç çıkabilir. Mecbur bunu kabul edeceğiz. Ama bize güzel otorite verdi. Biz bu otoriteyi şöyle kullanalım. Trabzon'a ve aslında Erzurum'a yol bakım yapalım. Alan 83. 83'e bir şey yapamıyoruz zaten. Ama buna da niteliği arttırabiliriz. Özellikle Erzurum, İstanbul. Evet. Şimdi inşaattan devam edelim. Bizim gerçekten demir madenine çok ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Yine Trabzon'u yapacağız ve artık Erzurum'a da yapacağız. Bir tane daha Doğu Trakya'ya yapacağız. Üçünü bu şekilde yapmış olacağız. Şimdi alet, Britanya'dan alet alıyorduk ama alet şu an için gelmiyor. Çünkü anlaşma ihlal edildi. Bu hoş olmadı. Yani şu an bu anlaşma Osmanlı tüm maddeleri dondurdu. Yani hiç hoş bir durumda değiliz. Ticaret merkezi. Arkadaşlar ticaret merkezleri bizim burada yani ilgili bölgede ihtiyacımız olan malları almamızı sağlayacak. Tamam. Şu an İstanbul'da 2 tane var. Sonra da Aydın'da 4 tane var. Basra'da var. Makedonya'da var. Ama bizim Trabzon'da da yani şöyle sıralayalım. Trabzon, Hüdavendigar, Erzurum, Konya yani bu bölgede bizim arkadaşlar çok fazla ticaret potansiyeli olan yerlerimiz. Trabzon'a bir tane yapacağız. Hüdavendigar'a da aslında bir tane yapabiliriz ama şu an için buna acelesi e, yok diyebiliriz. Acelemiz olmayabilir. Ama Trabzon'a kesinlikle ihtiyacımız olacak. Şimdi gelelim alete.
Bizim alet fabrikamız sadece Bosna'da ve 2 tane var. Trabzon'a bir tane atölyesi yapacağız. Ve alet atölyesinden sonra bizim kağıda çok fazla ihtiyacımız olacak. Gıdaya daha sonrasında ihtiyacımız olacak. Ve silah fabrikası. Arkadaşlar bizim silah fabrikamız yeterli seviyede değil. Yani şu an sadece Bosna'da böyle göstermiş olayım. 61 tane silah üretiyoruz arkadaşlar. Yani dünya pazarında 92, Osmanlı'da 90 ve bizim sadece askeri birimlerimiz 84 tane alıyor. Ki biz şu an düzensiz birlikleri hat piyadesini çıkartmadık. Yani onları da çıkarttığımızda yaklaşık belki 180 tane silah kullanımı olacak. Böyle onlardan da hızlı bir şekilde göstereyim. Şimdi hat piyadesi bir tane silah oluyor arkadaşlar birim başına. Düzensiz piyade ise herhangi bir şey almıyor. O yüzden en az burada 25 baktığımızda Hassa ordusunda 10 tane düzensiz 35. Konstantiniye ordumuz dediğimiz gibi şu an full. Anadolu ordusunda 45. Yani yaklaşık 80 tane. Necit ordusunda bir de burada var. Bu hat piyadesiymiş gerçi. Çok düzensiz birlikmiş. 81. Bu ordu bölünmüştü. Biz bu orduyu hemen Konstantin ordusuna atalım. Ordularımız dönmedi mi? Böyle yapalım. Konstantiniye ordusunu buraya alalım. Donanmayı böyle yapalım. Öncelikle Konstantiniye ordusu şuraya Basra'ya bir gelsin. Donanmayı Hümayun bunu buraya getirsin. Tamam. 6. ordu nerede? Anadolu'da duruyor. Necit ordusu da burada duruyor. Tamam. Necit ordusunu böyle yapalım. Anadolu ordusuna gönderelim. Oraya dahil olsun. Şimdi şuna da ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Sert kereste değil, direkt full sert kereste odaklı. Yani çünkü bizim sert keresteye ihtiyacımız var. Evet, Cebel Şam ve Tunus. Şimdi protektör altımızda olan devletleri özgürlük isteğine göre sıralayalım. Biz bunları aslında direkt hızlı bir şekilde yani Tunus mesela alabiliriz. Direkt kuklamız yapabiliriz. Bu çok bize hani ekonomik manada kolaylık sağlayacak ama onu yani kuklamız yaptığımız anda diğer protektörler ve kuklalar +10 ne olacak? Özgürlük isteği artacak. Mesela bu odanda ufak bir sorun yaşıyoruz. Belçika ve Hollanda'da evet güzel. %5 nüfus. İyi, Allah bereket versin. Güzel. Belçika arasında anlaşmamız olmuş 5 yıldır. Güzel. Bu odanda şunu yapmamız lazım. Evet, Mısır'la 11'e kadar çıkartmışız. 38 Umman. Böyle yapalım. Kasimi ile ilişkilerimizi bir durduralım. Mısır'la da durduralım. Sırbistan artmalı. Laiç'le de durdurmak istiyorum. Güzel. Şimdi bu odanda rejimi destekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü özgürlük isteği ortadan yükseğe geçtiği anda bizim çok ciddi bir problemimiz olacak. O odanı geri götürmemiz, geriye döndürmemiz çok zorlaşacak. Çünkü adamlar gelmiş abi burada Ruslar bağımsızlığını desteklemiş, elçilik bloğuna koymuş, askeri yardım, ordu erişimini almış ve kanun taahhüdü vermiş.
O yüzden biz rejimi destekleyeceğiz abi. Desteklemek mecburiyetindeyiz ki bu kısım düşsün. Yani özgürlük isteği azalsın. Şimdi biz de artık buraya geldiğimiz için gayri resmi, gayrimeşru hükümete dönüştük. O yüzden hükümeti seri bir şekilde güncelleyeceğiz arkadaşlar. Yerel yöneticileri bir kovmamız gerekecek. Aydınları tek başına da çok almak istemiyorum ama buna mecburuz. Aydınları alacağız. Ve şu an çıkar grubunda -1. Problem değil. Bizi gene biraz mutlu edebiliriz. Sunni ulema. Güzel. Yine hızlandıralım. O sırada pazarda evet. Porselen. Porselen bizde çok büyük bir problem olmuş. Cam fabrikasında 10 tane üretiliyormuş. Peki neden cam fabrikasında 10 tane üretiliyor? Bundan dolayı. Seramik önceliği yapmamıza rağmen. Bizim cama ihtiyacımız da var ama baktığımız zaman ya çok büyük bir ihtiyaç değil. Bizim asıl handikapımız demir. Demir ve silah. Güzel. Madencilikte tamam. Güzel. İlk görevimizi yapmış olduk. Bu esnada. Şimdi diyor ki ekonomik üstünlükte çelik fabrikası yap. Yaparız abi onu. Tüm zorluklara rağmen çok güzel. Şimdi küçük burjuva henüz daha bir siyasi nüfusa sahip olmadığı için boşnakların %2'sini sadık olarak alalım. Güzel. Borsa açıldı. Pazar erişimimiz arttı. Korumacılık kanunu geldi. Güzel. Tıpta ilerleme. Fransız ortaklığı. Şimdi şuna bakalım. 4'ü var. Siyasi lobiler. Fransız ortaklığında aydınlar var. Eğer biz bunu yaparsak Fransız ortaklığından +3 gelecek. Ve aydınlar otomatik olarak göç cazibesini aktif edecek. Yoksa 1.700'de tıp lisansları. Aslında tıp lisansları da bizim için çok önemli. Ama 5 yıl boyunca şu para. Şimdilik +3 yapalım. Aydınları biraz mutlu edelim. %30 göç cazibesini alalım. Bu buff iyi bir buff. Yani şu an aslında 5K daha iyi bir durumdayız. Kiracı görüşünde Ömer Lütfü Gizli Bağınlaşma benim adını verdin. Şimdi burada aksaklık yaşayalım mı? Değerlendirme evresindeyiz. %5 otorite kaybedeceğiz. Aydınların çıkar grubunu zedelemek şu an çok ihtiyacımız olmayan bir şey ama aksaklık %5 otorite. Ne yapalım abi? Erzurum'a bir tane inşaat sektöründen inşaat binasını yapalım. Çünkü bizim şu an 5K gelirimiz var. Evet. Sultanımız, veliahtımız ne oldu? Şu an reşit oldu. Güzel. Sanata düşkün 25 şöhreti var. %10 nüfusu var. Güzel. Aslında şunu da yapabiliriz. Yerel yöneticilere kısmi olarak ne diyoruz? Bireysel geri ödemede. Yani bu konuda onların şüphelerini ortadan kaldırıp süreci hızlı bir şekilde ilerletebiliriz. İtilaf.
Yani Sünni ulemanın nüfusunu çok düşürmek istemiyorum. %5 düşsün. Dini okullarda aslında besleyeceğiz onları. Çok güzel. Teknolojilerimiz geliyor abi. Napolyon stratejileri güzel. Biz de şu an zaten onu araştırıyoruz. Şimdi Tuna'da %5 prestij iyi. Şarap çıktısı olabilir. Hak edilen destek. Evet, Ömer Lütfü Paşa. Çok güzel. Hepinizle aram olabildiğini iyi olsun. Hı. Şimdi diyor ki arkadaşlar arasında hediyeleşme. Ne olmuş? Hediye kabul etti ortaya çıkmış. Tamam. Yani Sünni ulemaların %5'i sadık olabilir abi. Yani abi ilginç. O problem değil. Yani şu an 2,9 milyon ya da 3 milyon isyankarımız var. Biz bu kiracı çiftçileri çıkarttıktan sonra aslında halk çok ciddi manada bir rahatlayacak. Ama şunu yapabiliriz. Üniversite. Şimdi aslında güzel bir tarihe geldik. Üniversiteleri yapmadan önce bugünkü içeriği aslında burada sonlandırabiliriz. Şöyle, şimdi e, Mısırlı olan aslında anlaşmamız, ateşkes anlaşmamız bugün itibariyle bitiyor. Yani bitti aslında. 1 Ocak 1840. Biz ne yapacağız bir sonraki içerikte? Mısır'ı tamamen en azından Suriye bölgesini ve Sina'yı da Girit'i dahi Mısır'ın elinden almaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken doğrudan Mısır'la savaşmadan da yapmaya çalışacağız. Savaşmak mecburiyetinde kalırsak da artık Ruslarla savaşacağız. Çünkü Mısır'da ne zaman savaş açarsak doğrudan Rusya olaya dahil oluyor. Ama burada Prusya ve Avusturya'yı tarafımıza çekebilirsek cepheyi genişleteceğiz. Hatta hem İngiltere hem Prusya veya hem Avusturya ikisini birden ya da üçünü birden aslında çekebiliyorsak bizim için harika olacak. Şimdilik videoyu burada sonlandıracağım. Serinin bir sonraki videosuna bu tarih itibariyle devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.